Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Sevgili kadınlar, sevgili erkekler, herkes kendi orgazmından sorumlu diye başlıyorum cümleme. Kimse kimseyi aslında özel yaşamda, özel yatağınızda tatmin etmek zorunda değil. Ne erkekler bu zorlantı içinde olmalı ne de kadınlar. Cinsel hayat aslında bizim temel ihtiyaçlarımızdan biri. Su içmek gibi, beslenmek gibi, barınmak gibi, nefes almak gibi. Cinsel ilişki de aslında hayatın bir gerekliliği ve temel insani ihtiyaçlarımızdan biri. Cinsel yaşam kadınlar için bir görev değil, erkekler için bir mecburiyet değil. Ondan dolayı da zoraki yapmamak lazım. İstekle olmalı. Bazen de kendiliğinden doğal akışında olmalı. Ve cinsel yaşamda uzun soluklu bir cinsel yaşamda cinsel tutkuyu sürdürebilmenin şifresi de aslında duygusal açıdan o insanla bir bütünlük, güven, kendin olarak kalabilme, onu olduğu gibi kabul edebilme süreçlerini gerektiriyor. Bir kişi eğer cinsellikle ilgili bir şeyi kendine mecbur hissediyorsa, kendi performansı ile ilgili bir başaramama korkusu, endişesi duyuyorsa o noktada problemler oluyor. Çift olarak birbirimizi tanımalıyız. Çift olarak birbirimizi tatmin etmek zorunda mıyız? Cinsel hayatımızın monotonlaşması bir kader mi? Olmaması için ne yapmalıyız? Çiftin, özellikle erkeklerin başaramama, performans anksiyetesinden kurtulmasının bir yolu var mı? İşte bunlar aslında pasif kalma modelinden kaynaklı. Onun yerine sorumluluk alma modeline geçmek gerekiyor. Sorumluluk alma modeli ne? Sorumluluk alma modeli herkesin kendi orgazmından, kendi cinselliğinden, kendi tatmininden, kendi zevkinden sorumlu olması. İşte öyle olunca aldatmalar önlenecek, tatmin edememe korkusu, yetersizlik korkusu, tutkuyu kaybeden çiftin monotonlaşan seks hayatını yeniden hareketlendirecek şey, ilişkilerindeki o şehveti yeniden canlandıracak şey işte bu sorumluluk alma modeliyle ilgili. Kimse onun içinde kimseyi yatakta mutlu etmek, doyurmak zorunda değil. Herkes kendi tatmininden sorumlu. Evet, her ne kadar erkeklere ön sevişme yapın, kadınların duygularına dikkat edin, onları işte hassas olun, dokunun, temas edin diyorsak da aslında herkes biraz bencil olmalı. Kendi performans kaygılarını atlatmanın aslında bir yolu da bu. Çift ilişkisinde cinsel tutkunun, o ateşin yok olmasının temel nedenlerinden biri de işte bu başaramama, performansımı ispat edememe, karşıdakini tatmin edememe, mutlu edememe, ya onu orgazm edemezsem, ya yetersiz kalırsam gibi duygular, düşünceler. Onlar da erkeğin en büyük korkulu rüyası, performans anksiyetesi dediğimiz durumlar. Çiftler eğer birbirlerini tatmin etmeye çalışırlarsa hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Zamanla ilişkilerini can sıkıcı hale geldiğini düşünebiliyorlar. Cinsellikten soğuyabiliyorlar. Özellikle erkekler kadınları tatmin etme zorlantısının içine girdikleri zaman, bunu bir zorunluluk olarak gördükleri zaman onu orgazm etmek zorundayım, doyuma ulaştırmak zorundayım, ben yetersizim, ben işte performansım iyi değil. O da ereksiyon sorunlarına neden oluyor. Giderek cinsellikten soğumasına, cinsel isteksizliğe, uyarılma bozukluklarına neden oluyor. Erkeğin boşanma sorunlarına neden oluyor. Kadınların uyarılma bozukluğuna neden oluyor. Kadınların orgazm olamaması gibi bir sürü cinsel işte bozuklukları yaşamaya başlayabilir bu çifte. Ondan dolayı da bunu yaşamak istemiyorsak bunun tek yolu ne? Cinselliği bir görev olarak görmeyeceğiz. Bir baskı aracı olarak görmeyeceğiz. Karşımızdakini tatmin etmek zorlantısı içine girmeyeceğiz. Çünkü cinsellik ne demek? Zaten tanımında bile bu var. Rahatlamış ve gevşemiş bir halde. Sevişmenin, dokunmanın verdiği hazza odaklanmak. Haz alıp haz verebilmek. Ruhu ve bedeni her ne olursa olsun bir şekilde paylaşarak orgazm olmak, boşalmak, bilim ve sanatı. Onun için de kimse kimsenin yataktaki tatmininden sorumlu değil. Herkes kendi cinsel tatmininden sorumlu. Buna da işte sorumluluk alma modeli diyoruz. Bunun zıttına da pasif kalma modeli diyoruz. Orada da tam tersi işte kadın erkeği memnun etmeye çalışır ya da erkek kadını memnun etmeye çalışır. Herkesin kendi istek, uyarılma ve tatmin olma konusunda kendine yardımcı olan bazı özgü şart zincirleri vardır. Yani işte kişi kendi cinsel benliğini keşfettiği zaman bu şart zincirini de, bu uyarılmayı da, onu tetikleyen şeyleri de bilir. İşte o şartları bildiği için talep etme karşısında
ki partnerinden talep etme ve isteme hakkı vardır. Ancak çoğu kişi partnerinden ne uyarmak noktasında kendini zorunlu hisseder. Kendi tatminini partnerinin performansına ve partnerinin elinde olduğu inancı vardır. Eğer partnerini istediği şekilde onu uyarmazsa, tatmin olmazsa hem kendinin hem de partnerinin eksik olduğunu düşünür. Kadın ya da erkek, kişiyi cinsel olarak uyaran, tetikleyen, hareket eden kuvvet bilinçli ya da değil, kişinin kendisi. Böyle olunca kadın ya da erkek isteğini, arzusunu ifade edecek ya da bastıracak. Bunun arasında bir seçim yapmak zorunda. Kendine odaklanıp kendi benliğini ortaya koyduğu zaman, bunu da karşıdaki partnerinden talep ettiğinde cinsellikten zevk alabilir. O zaman partneri de kendi de kendinin bilincine varır. Diğer bir deyişle ne diyebiliriz? Kişinin kendi içindeki cinsel isteği uyandırmak için partnerine değil, kendine ihtiyacı var. Bu kendinin görevidir. Evet efendim, siz de partner olarak karşıdaki kişiye destek olabilirsiniz. Onun içindeki cinsel arzuyu ve isteği ortaya çıkarabilmesi için ona destek olabilirsiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Ruhunuzu ve bedeninizi bir armağan olarak ona sunarak istediklerini gerçekleştirmeyi seçerek yapabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldim efendim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Keyifli, sağlıklı, mutlu bir cinsel yaşam diliyorum. Hoşça kalın.